Merhaba, hoş geldiniz. Niye bekliyorduysam. Bugün yine bir masal gecesiyle karşınızdayım. Hoş bulduk. Benim kitaplar devrilecek gibi şuradakiler. Düzeltmemişim. Evet, biraz bekleyeyim. İnsanlar toplansın. Bugün böyle biraz daha kapalı, yağmurlu bir cumartesi gecesi. Belki daha fazla kişi evinde ya da evine artık geçti. Umuyorum yağmur yağar, bir yağmur duası gibi olur bu yayın. Bugün Binbir Gece masallarından bir masal okumak istiyorum. Ben mikrofon takacaktım. Bak yine unuttum. Neyse. Yani böyle tam artık sonbahara geçtiğimiz şu günlerde ben de uzatmalı yaz günlerini yaşıyorum. 2 tane ışık kullandım. Hatta böyle bir tanesi değişiyor sürekli. Fark ettiniz belki. Işıklar. Ses gayet iyi değil mi? Yani ben de şimdi o yüzden kasmadım. Mikrofonun biraz daha teferruatlarını öğrendikten sonra belki bazı yayınlar hazırlayıp yükleyeceğim zaten. Değişik sahnelerde direkt yükleme yayın gibi ama canlı yayınlarım da sürecek. Canlı yayınlarım başka bir nasıl diyeyim seremonisi var, özelliği var ve ben bu etkileşimi seviyorum. Ne yapalım şimdi? O zaman birazdan yayına, masala başlayayım. Çorap soranlar olmuş ama ben henüz tam olarak başlamadım. Üye yayınlarında ufakça başladım ama daha normalde giymiyorum. Evet. Hazır mıyız? Başlayalım mı? Evet. Bakayım ben şu yukarı oturduğum zaman nasıl gözükecek? Sığabilecek miyim kadraja? Binbir Gece masallarından okuyacağım. Biraz böyle oryantalist bir kitap olsun dedim. Binbir Gece masallarını seviyorum. Biraz uzun da olabilir. Bakalım bu maratona girelim. Evet, sığmadım. Standart. Tabii bir görüntü yönetmenim yok. Sadece tek başına, tek kişilik dev kadro olarak. Yani aslında önümüzdeki zamanlarda benim böyle çekimlerim için yani bir asistan alabilirim düşünüyorum. Yani bazı şeylerde yardımcı olacak. Ama tabii bu evet burada değil de başka şekilde, başka sahnelerde falan atıyorum. Vlog falan yapmaya kalksam diyorum ya hem benim kendimin çekmesi hem de yani hem sahne önünde hem sahne arkasında olmak gerçekten yorucu oluyor. Azıcık daha geriye alayım ama mesajlarınızı göremeyeceğim şu durumda. Birazdan tekrar aşağı geçerim. Evet. Yani resmen bazen partilere katılırken bu kadar hazırlanmıyorum. Teşekkür ederim. Arada süper teşekkürler geliyor. Kimden gelmiş? Evet. Neyse evet asistan soruyordu. Yine mi sığmadım? Gerçekten. Son bir kez daha. Az daha uzatayım ben. Geriye alayım ki tam olarak sığayım kadraja. Dikey yayın da yapabilirim ama dikey yapmadım. Artık YouTube bu seçenekleri sunuyor.
Geçen üyelere canlı yayın yaptım. Dikey yaptım. Meğerse önerisi dikeymiş telefonda ama yatayda yapabiliyorsun. Artık üyelere de böyle yayın yapabiliyorum yani. Dik şekilde. Artık sığdığım kadar birazcık kaykılarak. Evet. Suyum nerede? Ay, yine bakayım. Suyumu da alayım yanıma çünkü susuz gerçekten bazen zor oluyor. Birinci genç kız Zübeyde'nin öyküsü. Şimdi böyle önceden okumuştum. Böyle bir yerde insanlar vardı ama şimdi ben bu hikayeye girmeyeceğim çünkü hep uzar dıdısının dıdısı, dıdısının dıdısı. Şimdi tek başına bir genç kızın öyküsü şeklinde dinleyin en iyisi siz bunu. Önceden ne olmuş şimdi bu teferruata girmiyorum. Ey emirü müminin, bilesiniz ki benim adım Zübeyde'dir. Size kapıyı açan kız kardeşimin adı Emine ve en küçük kız kardeşimin adı da Fehime'dir. Hepimiz de aynı babadan ancak ayrı ayrı annelerden doğduk. Bu iki dişi köpeğe gelince benim ana baba bir kız kardeşlerimdir. Babamız öldüğü zaman aramızda eşit şekilde paylaştığımız 5000 dinar bıraktı. Kız kardeşlerim Emine ve Fehime kendi anneleriyle birlikte oturmak üzere bizden ayrıldılar. Benimle diğer iki kız kardeşim birlikte kaldı ve ben üçümüzün en genciydim. Ama diğer annelerden olma kız kardeşlerim Emine ve Fehime'den daha büyüktüm. Anlaşamıyorlar galiba. Babamın ölümünden kısa bir süre sonra ablalarım evlenmeye hazırlandılar ve her biri birer erkekle evlendi ve bir süre daha benimle kalıp aynı evde birlikte oturdular. Ama kocaları hemen bir iş gezisine çıkmak için hazırlandılar ve karılarından mal satın almak için biner dinar istediler. Karılarını da birlikte alıp beni yapayalnız bırakarak hep birlikte yola çıktılar. Benden ayrılmalarından sonra 4 yıl geçti. Bu süre içinde kız kardeşlerimin kocaları iflas etmiş ve tüm mal varlıklarını yitirmişlerdir. Karılarını yabancı ülkelerde kendi başlarına bırakıp çekip gitmişlerdi. Kız kardeşlerim her türlü sefalete katlanmış ve benim yanıma zavallı dilenciler halinde dönmüşlerdi. Bu iki dilenciyi görünce onların kişiliğinde kız kardeşlerimi tanıyamadım ve nasıl oldu da kardeşlerim bu hale düştünüz diye sordum bana. Kardeşim konuşmanın şimdi hiçbir yararı yok çünkü kalem Allah'ın takdirini yerine getirmek için oynamıştır dediler. Bu sözleri duyunca yüreğim onlara karşı acımayla doldu ve onları hamama yolladım. Her birini güzel yeni giysilerle donattım ve onlara kardeşlerim siz benim büyüklerimsiniz, ben küçüğüm. Sizleri anam babam gibi görüyorum. Zaten size olduğu gibi bana düşen miras da Allah tarafından kutsalmış ve hatırı sayılır miktarda çoğalmıştır. Onun meyvesini benimle birlikte yerseniz yaşantımız saygın ve onurlu geçer. Bundan böyle hep birlikte oluruz dedim. Ve gerçekten onlara her türlü yakınlığı gösterdim ve benimle birlikte tam bir yıl yaşadılar. Benim servetim onların oldu fakat bir gün bana aslında evlenmek bizim için daha hayırlıdır. Artık yalnız dayanamıyoruz. Böyle sabrımız tükendi dediler. Bunun üzerine onlara kardeşlerim evlilikte iyi hiçbir şey bulamazsınız. Çünkü bugünlerde gerçekten namuslu ve iyi bir erkek bulmak zordur. Zaten bir evlenme deneyi geçirmediniz mi? Bunda ne bulduğunuzu unuttunuz mu dedim. Evet bu kız kardeş Zübeyde aynı ben. Evlenmek istemiyor. Evlilikte ne var yani? Bir şey diyeceğim şimdi. Evet devam edeyim. Ama benim söylediklerimi dinlemediler ve benim rızam olmaksızın evlenmek istediler.
Bunun üzerine kendi paramla onları evlendirdim ve kendilerine gerekli çeyizi sağladım. Sonra kocalarıyla birlikte ayrıldılar. Ancak ayrılmalarından pek fazla bir zaman geçmeden kocaları onları aldattı. Kendilerine verdiğim her şeyi alıp karılarını yüzüstü bıraktılar. İşte hayırsız erkekler. Bunun üzerine tekrar çırılçıplak benim yanıma döndüler. Benden özürler dilediler ve bizi ayıplama kardeşim. Senin içimizde yaşça en küçük olduğun doğrudur. Ama hepimizden akıllısın. Bana bir daha evlilik sözünü ağzımıza almayacağımıza hepimizden akıllısın. Sana bir daha evlilik sözünü ağzımıza almayacağımıza söz veriyoruz dediler. Bunun üzerine onlara hoş geldiniz kardeşlerim, benim için dünyada sizden değerli varlık yoktur dedim ve onları kucakladım. Ve öncekinden de fazla cömertlik gösterdim. Ay. Bu durumda tam bir yıl yaşadık. Bir yıl dayanıyor bu kadınlar. Erkek istiyorlar anlaşılan. Bu sürenin sonunda mal dolu bir gemi donatmayı ve ticaret yapmak üzere Basra'ya gitmeyi düşündüm. Bu maksatla bir gemi hazırladım ve bu mal ve eşyayla ve gemiyle yolculukta ihtiyaç duyulacak her şeyle doldurdum. Kız kardeşlerim dönüşüme kadar yolculuğum süresinde evimde kalmayı mı yeğlersiniz? Yoksa benimle gitmeyi mi istersiniz diye sordum. Bana seninle geliriz çünkü senin yokluğuna dayanamayız diye yanıt verdiler. Ben o gemide kimlerle ne yapacak bunlar diye merak ediyorum bu kadınları. Gece gündüz ara vermeden yolculuğu sürdürdük. Fakat aksilik bu ya, kaptan yolu kaybetti. Akıntı bizi dış denizlere sürükledi ve yöneldiğimiz denizden bambaşka bir denize girdik. Ve 10 gün dinlenmeden 10 gün dinmeyen kuvvetli bir rüzgar bizi sürükledi. Bu sırada uzaktan belli belirsiz bir kent gördük ve kaptana üzerine doğru gittiğimiz bu kentin adı ne acaba diye sorduk bize. Vallahi hiç bilmiyorum bu kenti. Hiç görmedim ve tüm yaşamımda bu denizde de seyretmedim. Ama önemli olan artık çok şükür tehlike dışında olmamızdır. Sizi bu kente girip malınızı depo etmekten başka yapacak bir şey kalmıyor. Ve de satmak istiyorsanız satmanızı öneririm diye yanıt verdim. Daha varmış bayağı masal. Bir saat sonra bize yaklaşıp kente çıkmakta acele edin. Orada Allah neler yaparmış görün de şaşırın. Ve de sizi koruması için kutsal adını dilinizden düşürmeyin dedi. Bunu izleyerek kent üzerinde yürüdük ve oraya ancak ulaşmıştık ki büyük bir şaşkınlığa uğradık. Bu kentte bütün oturanların kara taşlara dönüşmüş olduğunu gördük. Ama ancak oturanlar taşlaşmıştı. Çünkü tüm çarşılarda ve tüm ticaret yerlerinde malları olduğu gibi bulduk ve altın ve elmastan yapılmış tüm eşyanın olduğu gibi durduğunu gördük. Bunu görünce çok sevindik ve birbirimize muhakkak ki bütün bunların nedeni çok hayret verici olmalıdır dedik. Bunun üzerine birbirimizden ayrıldık ve her birimiz kentin bir başka semtine gittik ve her birimiz gayret edip kendi adımıza altın, gümüş ve değerli kumaş olarak taşıyabildiği kadar eşyayı toplamaya başladık. Ya şimdi buradan şey olmasın, bunlar toplayacaklar, gemiye koyarlarsa gemi batar çok yükten. Bana gelince ben Hisar'a çıktım. Oradaki hükümdar sarayını buldum. Som altından yapılmış büyük kapısından girdim ve büyük kadife örtüyü kaldırarak içindeki tüm mobilyaların ve eşyaların altın ve gümüşten yapılmış olduğunu gördüm. Avluda ve tüm salonlarda muhafızlar ya da muabiyinciler ayakta ya da oturur halde hepsi yaşarken taşlaşmış durumdaydılar. Mabeyinciler, subaylar ve vezirlerle dolu sonuncu salonda insanın aklını karıştıracak kadar zenginlikte ve ihtişamda giysilere bürünmüş, hükümdarların taşlaşmış halde tahtlarında oturmakta olduğunu gördüm. Yöresinde yine taşlaşmış, elleri yalın, kılıçlı, ipek giysilere bürünmüş,
50 köle vardı. Hükümdarların tahtına inciler ve değerli eşyalar kakılmıştı ve her biri inci bir yıldız gibi parlıyordu ve gerçekte bunlara bakarken aklımı yitirir gibi oldum. Ama yürümeye devam ettim ve harem salonuna ulaştım. Burayı daha da harika buldum. Burada pencere kafeslerine varıncaya kadar her şey altından idi ve duvarlar ipek kaplamayla kaplanmıştı. Kapı ve pencerelerde kadife ve satenden perdeler vardı ve sonunda taşlaşmış kadınlar arasında değerli inciler serpiştirilmiş bir giysiye bürünmüş ve başında her türlü değerli taşlarla zenginleştirilmiş tacı ve boynunda gerdanlıklar ve titizlikle işlenmiş altın zincirlerle hanım sultanın kendisini gördüm. Ama o da siyah bir taşa dönüşmüştü. Oradan yürümemi sürdürdüm ve açık bir kapı buldum. İki kanadı da saf gümüşten yapılmış ve içinde 7 basamaklı somaki mermerden bir merdiven gördüm ve merdiveni çıktım. Yukarıya ulaşınca sırmayla örülmüş halılarla kaplı tüm beyaz mermerden büyük bir salon buldum. Bakalım ne olacak? Bu salonun ortasında altından büyük meşaleler arasında zümrüt ve firuze serpiştirilmiş altın bir seki ve bu seki üstünde inciler ve değerli taşlarla, değerli kumaşlar ve gergef işleriyle kaplanmış kaymak taşından bir yatak gördüm. Fonda parlayan bir ışık vardı. Yaklaştım ve bu ışığın bir tabureye yerleştirilmiş deve kuşu yumurtası iriliğinde ve tıraş edilmiş yüzleriyle aydınlatan bir elmastan kaynaklandığını anladım. Bu elmas mükemmelliğin ta kendisiydi ve ışığı tek başına salonu aydınlatıyordu. Bununla birlikte burada yanan meşaleler de vardı ama bunlar bu elmasın parıltısı karşısında adeta utanıyorlardı. Ve ben kendi kendime eğer bu meşaleler yanıyorsa biri onları yaktığı için yanıyordur dedim. Bunun üzerine yürümeyi sürdürdüm ve başka salonlara girdim. Her gördüğümle şaşkınlığa uğruyor ve canlı bir varlığa rastlamaya çalışıyordum. Ve öylesine meşguldüm ki kendimi gezide olduğumu, gemimi ve kız kardeşlerimi unutmuştum. Ve bu harika yerde gezerken gece bastırdı. Bunun üzerine saraydan çıkmak istedim. Ama yolumu şaşırdım. Artık yolumu bulamıyor, dönüp dolaşıyor. Kendimi kaymak taşından yapılmış yatağın, iri elmasın ve yanan altın meşalelerin olduğu salonda buluyordum. Bunun üzerine yatağa oturdum. Gümüş ve incilerle işlenmiş mavi satenden yorgana bürünüyor. Çok hoş bir yazıyla yazılmış kırmızı ve başka renklerle süslenmiş altın yaldızlı kutsal kitabımız Kur'an'ı ele alıyor. Kendimi kutsamak ve Allah'a şükretmek için bazı ayetleri okumaya başlıyor ve kendimi suçluyor. Allah onu takdis eden peygamberin sözleri üzerine düşünüyordum. Böyle bayağı olmuş. Sonra uyumak üzere uyandım ve uyumaya çalıştım. Ama bir türlü başaramadım. Uyumak üzere uzandım ve uyumaya çalıştım. Başaramıyor. Uykusuzluk gece yarısına kadar beni uyanık tuttu. O sırada Kur'an okuyan bir ses duydum. Hoş, tatlı ve gönül okşayıcı bir sesti. Bunun üzerine acele yerimden kalktım ve bu sesin geldiği yöne doğru yürüdüm. Sonunda kapısı açık olan odaya geldim. Kapıdan yavaşça içeri girdim ve araştırmalarım sırasında beni aydınlatan meşaleyi dışarıda bırakarak çevreyi gözden geçirdim. Buranın bir mabet olduğunu gördüm. Ortalık asılı bulunan yeşil camdan lambalarla aydınlanıyordu. Ortasında doğuya doğru yayılmış bir seccade vardı. Bu seccadenin üstünde de dikkatle ve yüksek sesle ve kaidelerine uygun olarak Kur'an okuyan çok yakışıklı bir genç oturuyordu. Çok ilginç. Bunu görünce çok şaşırdım. Bu genç adam nasıl olmuş da kentin uğradığı felaketten kendini tek başına kurtarabilmişti. Bunun üzerine ilerleyip ona yaklaştım ve selam verdim herhalde. Selamün aleyküm diyor. Dönüp bana baktı ve selamımı iade etti ona. Allah'ın kitabından okuduğun kutsal ayetlerin yüzü suyu hürmetine sorularımı yanıtlamanı senden rica ediyorum dedi.
Evet, şimdi nasıl yanıtlayacak merak ediyorum. Bir yudum su alayım ama şimdi sorularını yanıtlayayım. Biraz da aşağıda okuyayım en iyisi. Belki böyle daha rahat ederim. Yani gerçi demin de rahattı. Sonrasında savaşçı üye yayını evet yapacağım. Evet. Bunu duyunca huzurlu ve tatlı bir gülümsemeyle güldü ve bana "Ama ey kadın, ilkin sen bana kim olduğunu ve bu mabede giriş nedenini açıkla. Ben de sırası gelince soracaklarını yanıtlayayım" dedi. Bunun üzerine ona öykümü anlattım. Çok şaşırdı. O zaman ben de ona kentin bu olağanüstü durumunun nedenini sordum. Bana "Biraz bekle" dedi. Gidip kutsal kitabı kapattı ve satenden bir mahfazaya soktu. Sonra da muhafaza yani. Sonra da yanına oturmamı istedi. Oturdum ve yüzüne dikkatle bakmaya başladım. Onun tıpkı dolunay gibi nitelikten yana mükemmel ve cana yakın olduğunu, görünüşünün hayranlık uyandırıcı, endamlı ve nice olduğunu gördüm. Yanakları kristal gibi, yüzü taze hurma rengindeydi. Taze hurma rengi. Sarı gibi bir renk herhalde. Şair sanki şu dizeleri onun için yazmıştı. Yıldız okuyan geceyi gözlüyordu ve birdenbire gözlerinin önünde büyüleyici bir çocuğun narinliği belirdi ve düşündü. Bu Zülal'in kendisidir, yani Satürn. Aynı adlı yıldızı bir kuyruklu yıldız sandıran, saçılmış siyah saçları olan, yanaklarının açık kiraz pembeliğine gelince Merih'tir, yani Mars. Onu yaymaya gayret gösteren, gözlerinin delici ışıkları ise 7 yıldızlı Okçu burcunun okları bunlar. Ama ona bu harika kavrayışı veren Utarit'tir, yani Merkür. Zühre ise Zühre şey değil miydi? Zühre de Venüs'tü. Zühre ise ona altın değerini kazandırmıştır. Yıldızları gözleyen artık ne düşüneceğini bilemedi ve şaşkınlığa düştü. Bunu gören yıldız ise ona doğru eğildi ve güldü. Ona böyle bakarken bakışı beni en şiddetli anlamda belaya, onu o güne kadar tanımamış olmanın en ateşli yerinmelerine yöneltti ve yüreğimde kızıl korlar oluşturdu. Ona "Ey efendim, ey sultanım, şimdi sizden dilediğimi bana anlatınız" dedim. O da bana "Duyduk ve itaat ettik" dedi ve şunları anlattı. Bilin ki ey onurlu hanım, bu kent benim babamın kentiydi. Tüm yakınları ve uyrukları burada oturuyordu. Babam tahtın üzerinde oturduğunu gördüğünüz taşa dönüşmüş hükümdardır. Yine taşlaşmış olarak gördüğünüz sultan benim annemdir. Babam ve annem müthiş Nardon'a tapan dindarlardı. Ateş, ışık, gölge ve üzerine yemin etmiş ve ant içmişlerdi. Babam uzun bir süre çocuk sahibi olamamıştı, ancak ömrünün sonuna doğru yaşlılığının meyvesi olarak ben doğdum. Babam beni büyük ilgi göstererek büyüttü. Ben de gittikçe büyüyordum. İşte gerçek mutluluk için seçilişim bu sıraya rastlar. Gerçekten sarayda nezdimizde yaşı epeyce ilerlemiş bir ihtiyar kadın yaşıyordu. Bu kadın Allah ve peygamberlere inanan bir Müslümandı. Ama dinini gizli tutuyordu. Dış görünüşüyle annem ve babamla uyumlu davranışta bulunur görünüyordu. Ve babam ona karşı büyük bir güven duyuyordu. Çünkü onda dürüstlük ve bağlılık görüyordu. Ona cömert davranıyor ve armağanlar sunuyordu. Onun için dininden ve kendi inancından yana olduğuna kesinlikle inanıyordu.
dolayı yaşamını sürdürürken beni ona emanet etti ve ona al onu iyice iyi yetiştir. Ona dinimizin kurallarını öğret, yüksek bir eğitim sağla, gerekli her türlü ilgiyi göster dedi. Nereye geleceğini tahmin ediyorum ben. Ve yaşlı kadın beni korumasına aldı ama bana temizlik görevlerinden ve abdestin faziletlerinden başlayarak ibadete geçen kutsal dualara kadar İslam dinini, peygamberin dilinde Kur'an okumayı ve tefsir etmeyi öğretti. Eğitimimi tam olarak tamamlayınca bana yavrum bunları babandan dikkatle gizlemen gerek ve de kesinlikle sırrını saklamalısın yoksa seni öldürür dedi. Yani ben masal dedim ama bayağı dinin faziletleri çıktı. Yani bunlar da var da yani ona göre giyinmiş değilim. Daha farklı yapardım. Gerçekten beklemiyordum. Ve ben gerçekten bu sırrı sakladım. Eğitimimi tamamladıktan sonra çok vakit geçmeden bu saygın yaşlı kadın öldü. Ölmeden de son nasihatlerini yaptı. Ben Allah ve peygambere inanmamı bir giz olarak saklamaya devam ettim. Bu kentte oturanlar inançsızlıklarını, isyanlarını ve karanlıklarını koyulaştırmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Ancak bir gün her zamanki davranışlarını sürdürürken görünmeyen bir müezzin yüksek sesi duyuldu. Bu gök gürültüsü kadar yüksek ses yukarıdakiler kadar, yakındakiler kadar uzaktakilerin de kulağına erişecek şekilde ey bu kentte oturanlar ateşe ve nardona tapmayı bırakın, tek ve kudretli Allah'a tapının diyordu. Bu sesi duyan kent halkı büyük bir dehşete kapıldı. Kentin hükümdarı olan babamın çevresinde toplandı. Ona İşittiğimiz bu korkutucu ses nedir? Hala bu sesin etkisiyle titriyoruz diye sordular. Babam da onlara sesten korkmayın, dehşete kapılmayın, inancınıza sımsıkı sarılın dedi. Ve bunun üzerine yürekleri babamın sözlerine doğru eğilim gösterdi ve ateşe tapınma alışkanlıklarından ona sıkıca bağlanmaktan vazgeçmediler ve bir yıl daha hatalı kör inançlarına bağlı kaldılar. Ta ilk sesi duymalarının yıl dönümüne kadar ve bir yıl sonra aynı ses tekrar duyuldu. Sonra bir yıl daha geçti ve her yıl tekrarlanan ses üçüncü kez duyuldu. Üçüncüde artık helak geliyor. Ama onlar hatalı inançlarını ve bunun gereklerini terk etmeyi yanaşmadılar ve sonunda bir sabah şafak vakti felaket ve bela üzerlerine gökten yağarak geldi ve kara taşa dönüştüler. Kendileriyle birlikte atları, katırları, develeri de taşa dönüştü. Tüm uyruklardan bir başıma ben bu felaketten kurtuldum. İşte o günden beri burada oturup dua ediyorum, oruç tutuyorum. Fakat ey saygıdeğer ve güzel hanım, içinde bulunduğum yalnızlıktan bana insanca ilgi gösterecek göremde kimse olmamasından bıktım. Bu sözleri duyunca ona, bunlar evlenirler büyük ihtimalle. Ey her türlü nitelikten nasibi olan genç adam, benimle Bağdat kentine gelebilir misin? Orada din ve fıkıhtan yana derinleşmiş bilginler ve saygın şeyler bulacaksın. Ve onların dostlukları ile bilgide ve ilahi adaletin öğrenilmesinde daha ileri gidersin. Ve ben oldukça hatırlı bir kimse olmama karşı senin kölen ve zevkinin hizmetçisi olurum. Aslında ben yöremde bulunanların efendisiyim ve emrime bağlı erkekler, hizmetçiler ve genç çocuklar var. En sevdiğim cümleler. Aslında ben yöremde bulunanların efendisiyim ve emrime bağlı erkekler, hizmetçiler ve genç çocuklar var. Burada da kıyıda mal yüklü bir gemim var ama talih bizi kıyıya attı ve bu kenti tanıttı ve de bu serüveni sürükledi ve talih bizi birleştirmek istedi dedim. Sonra da ona bizimle birlikte gelme arzuları ilham edecek sözler söylemeye devam ettim. Bana olumlu yanıt verinceye kadar.
Anlatısının bu noktasında Şehrazat şafağın söktüğünü görmüş ve adeti üzere yavaşça sözünü kesmiş. Fakat 17. gece gelince sözünü sürdürmüş. Evet, devam edelim. Ne oluyor? Ne yapacak? Adam gelecek mi? Çünkü çok az kaldı. İşittim ki ey bahtı güzel şah, Zübeyde adlı genç kız genç adama ilgi duymaktan ve ona olumlu yanıt alıncaya kadar kendisine izleme arzuları ilham etmekten vazgeçmemiş. İkisi de uyku üzerlerine çökünceye kadar konuşup durmuşlar. Bunun üzerine genç Zübeyde o gece genç adamın ayakları dibinde yatıp uyumuş. Duyduğu sevinç ve mutluluğa bir türlü inanmayarak Zübeyde bundan sonra Halife Harun Reşit'e, Cafer'e ve 3 kalendere öyküsünü anlatmayı sürdürmüş. Sabahleyin şafak sökünce yıkandık. Tüm hazineleri açtık. Yükte hafif, pahada ağır her şeyi aldık. Kaleden kente doğru indik. Kölelerime ve uzun süredir beni arayan kaptana kavuştuk. Beni görünce çok sevindiler ve ortada görünmememin nedenini sordular. O zaman onlara gördüklerimi, genç adamın öyküsünü ve kent halkının taşa dönüşmesinin nedenini tüm ayrıntılarıyla anlattı. Biraz da böyle okuyayım size bakarak. Kız kardeşlerime gelince beni bu yakışıklı genç adamla gördüklerinde kıskançlığa kapıldılar tabii ki. Ve beni çekemediler. İçleri kinle doldu ve bana karşı gizlice ihanet planları kurmaya başladılar. Belliydi. Tam bu sırada hepimiz birlikte gemiye bindik. Çok mutluydum ve mutluluğum genç adama duyduğum sevgiyle artıyordu. Bekledik ki rüzgar uygun etsin, yelkenleri gerelim ve yola çıkalım. Kız kardeşlerime gelince bize yoldaşlık etmeyi sürdürüyorlardı ve bir gün özel olarak bana kardeşimiz bu genç adamı ne yapmayı düşünüyorsun diye sordular. Ben de onlara niyetim onunla evlenmektir diye yanıt verdim. Sonra ona doğru döndüm ve ona yaklaştım, açıkladım. Efendim, arzum senin olmaktır. Senden beni reddetmemeni rica ederim dedim. O da bana duyduk ve itaat ettik diye yanıt verdi. Bu sözler üzerine kız kardeşlerime döndüm ve onlara tüm varlığımla bu genç adama sahip olmakla yetineceğim. Zenginlik adına neyim varsa şu andan başlayarak sizindir dedim. Bana senin iradene uyarız dediler ama yüreklerinde bana karşı ihanet ve kötülük saklıyorlardı. Uygun bir rüzgarla yolculuğumuza devam ettik. Korkulu sulardan çıktık, güvenli sulara ulaştık. Bu sularda da birkaç gün seyrettik. Basra kentine oldukça yaklaştık ve uzaktan evlerin belirmeye başladığını gördük. Fakat gece yaklaştığından durduk ve hemencecik hepimiz uyuduk. Ne olacak acaba? Bu kardeşlerden ben bir şey bekliyorum, bir pislik bekliyorum. Çünkü çok az kaldı. 1,5 sayfa falan kaldı yani. 2 sayfa ancak. Ben de bunlar ne diyorum ya? Bir şey parlıyor. Fakat uyku sırasında 2 kız kardeşim yataklarından çıkmışlardı. Beni, genç adamı ve tüm tayfaları denize atmışlardı. Yüzme bilmediği için genç adam boğuldu. Ay yazık. Ya üzüldüm bak şimdi. Tam koca bulmuştu. Düzgün adam bulmuştu. Genç adam boğuldu. Onun kurbanlara katılması Allah'ın takdiriydi. Bana gelince benim nasibimde kurtulanlar arasında katılmakmış. Bundan dolayı denize düşünce Allah'ın sağladığı bir tahta parçası üzerinde ata biner gibi oturdum. Ben de bak tam ata biner gibi oturuyorum yani. Ay. Ama benim kaderim öyle olmasın. Artık ne diyeyim. Evet, devam ediyoruz. Üzüldüm adama ya. Tam bulmuşken. Bu sayede dalgaların sürüklenmesine uzak bir
adanın kıyısına ulaştım. Orada giysilerimi kuruttum, geceyi geçirdim ve kendime bir yol aradım ve üzerinde Ademoğlunun ayak izleri olan bir yol buldum. Kıyıda başlayan bu yol adanın ortalarına uzanıyordu. Giysilerimin kuruduğunu görünce bu yolu izledim ve adanın öbür kıyısına ulaşıncaya kadar yürümeyi sürdürdüm. Buradan Basra uzakta gözüküyordu. Birdenbire bana doğru gelen bir kara yılan gördüm ve onun ardından da iri büyük bir yılan onu öldürmek için kovalıyordu. Kara yılan kaçışı dolayısıyla öylesine yorgun ve dermansız düşmüştü ki dili ağzından dışarı çıkmıştı. Bunu gören ben ona acıdım. İri bir kaya yakalayarak öteki yılanın başına attım. Onu ezip bir anda öldürdüm. Fakat kara yılan iki kanat açtı, ve göğe gidip kayboldu. Bunu görünce şaşırıp kaldım. O kara yılan adam mı çıkacak? Belki de bir prense, şehzadeye dönüşür diye bekliyorum. Ama ben de yorgunluktan bitkin hale geldiğimde oracığa oturdum. Sonra da uzanıp 1 saat kadar uyudum. Uyanınca ayak ucumda ayaklarımı ovup beni okşayan, ayaklarını öpüp okşuyormuş. Bu şeylerin, bazı şeylerin nereden geldiğini gördüm ya. Bunu görünce şiddetle neyse. Çok güzel sahne. Ah. Ay elime bir şey battı ya. Nazar değiyor, nazar. Şöyle şeyler böyle okunur. Neydi adı? Binbir Gece Masalları okuma tarzı budur. Evet. Uyanınca ayak ucumda ayaklarımı ovup beni okşayan güzel bir zenci kız gördüm. Kız, erkek çıkacak sanıyordum. Bunu görünce şiddetle ayağımı geri çektim ve çok utandım. Çünkü güzel zenci kızın benden ne istediğini bilmiyordum. Ona sen kimsin, ne istiyorsun diye sordum. Bana düşmanımı öldürerek bana büyük bir iyilik yapmış olan sana ulaşmak için acele geldim. Ben senin o iri yılandan kurtardığın kara yılanım ve ben bir ecinliyeyim. Bu yılan da bir ecinliydi. Ve sadece sen onun elinden beni kurtardın. Ben de kurtulur kurtulmaz rüzgara uyup uçtum. Ve acele 2 kız kardeşinin seni denize attığı gemiye doğru gittim. 2 kız kardeşini sihirle 2 kara köpeğe dönüştürdüm ve buraya sana getirttim dedi. Dönüp arkamdaki ağaca bağlanmış 2 dişi köpeğe baktım. Sonra ecinliğe, daha sonra da gemide bulunan tüm zenginliği Bağdat'taki evine taşıdım. Sonra da ecinliğe bakmış. Daha sonra da gemide bulunan tüm zenginliği Bağdat'taki evine taşıdım ve gemiyi batırdım. Genç adama gelince boğuldu. Ölüme karşı bir şey yapamam. Ancak Allah'ın gücü sonsuzdur dedi. Bu sözlerin ardından beni kollarına aldı ve kız kardeşlerim olan 2 köpeği süzdü. Onları da kucakladı. Hepimizi birden uçarak taşıyarak bizi sağ salim Bağdat'ta daha önce gördüğümüz evimin taraçasına indirdi. Evimi gezip gemiden getirilen düzgün bir şekilde sıralanmış tüm servetimi ve mal varlığımı buldum. Hiçbir mal kaybolmamış veya hasar görmemişti. Adam gitti ama tabii zengin ama yalnız, aşkta kaybetti canım. Sonra ecinliğe bana Hazreti Süleyman'ın yüzüğü üzerindeki kutsal yazıt üzerine bu 2 köpeğin her birini her gün 300 kez kamçıyla dövmek üzere yemin etmeni istiyorum. Bu emri bir gün bile yerine getirmezsen koşup gelecek ve seni de onların kılığına sokacağım. Ve ben ona duyduk ve itaat ettik demek zorunda kaldım. Ve o günden beri ey emrül müminin onları kamçılayıp duruyorum. Sonra da acıyıp boynuzlarına sarılıyor ve onları öpüyorum. Benim öyküm budur işte. Böyleymiş. İlginç, ben de böyle şok durdum. Adam yok, yine yalnız. Kraliçe Elizabeth gibi.
Neyse, bir masal gecesi daha bitti. Bitiriyorum. Herkese iyi geceler, güzel hafta sonları diliyorum. Büyük ihtimalle birazdan ama biraz vakit sonra savaşçı üyelerime yani bir canlı yayın yapacağım ama bu masal oldukça uzundu, biraz yorucu oldu. Manisa mı, ne alaka? Ya dün imparator yayını yaptım, üst üste olmaz zaten. Bir kısa savaşçı yayını yaparım. Böyle işte. Evet. Bu arada beni takip etmeyi, yayınları beğenmeyi istiyorsanız yapın. Memnun olurum. Yorum yapmayı da unutmayın. Bu da çok makbule geçer. Ee, Bunlar var. Bir de yurt dışındakiler, eğer bana üye olmak istiyorsanız buranın dışında Patreon hesabım da var. Patreon hesabına üye olabilirsiniz. Neyse. Evet, görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. İyi geceler.